Bu temada sadece bilgi öğrenmeyeceksiniz. Bilim insanı gibi düşünecek, sorgulayacak ve kanıt üreteceksiniz. İnorganik ve organik moleküllerin yaşam için neden vazgeçilmez olduğunu tartışacak, enzimlerin nasıl çalıştığını deneylerle gözlemleyecek, hücreden sisteme uzanan organizasyonu adım adım çözeceksiniz. Hazır olun. Bu tema ezber değil, keşif ve analiz teması. İnorganik moleküller, hücrelerdeki biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşmesinde oldukça önemli görevlere sahiptir. Bu reaksiyonların gerçekleşeceği ortamı sağlayan su, hücrelerin yaşamını sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir bileşiktir. Organik moleküller ise hücrelerin yapı taşlarını, proteinler, lipidler, karbonhidratlar ve nükleik asitleri oluşturur. Organik moleküllerin anabolik ve katabolik dengesi, hücrenin enerji gereksinimi için oldukça önemlidir. Hücresel yapılar ve organeller, bu bileşenlerin bir araya gelerek belirli işlevleri yerine getirdiği küçük yapılar olarak hücre içinde organize olur. Hücre zarı, hücreyi çevresinden ayırır ve hücrede madde alışverişini kontrol eder. Bu zar, aktif taşıma ve difüzyon gibi mekanizmalarla maddelerin hücre içine alınmasını ve hücreden dışarı atılmasını düzenler. Tüm bu bileşenler ve süreçler, hücrelerin daha büyük organizmalara doğru organize olmasını sağlar. Biyolojik organizasyon basamakları, hücrelerin dokuları, dokuların organları, organların sistemleri ve sistemlerin tüm organizmayı hiyerarşik bir yapı içinde düzenlenmesini ifade eder. Böylece canlılar karmaşık ve uyumlu bir şekilde işlevlerini sürdürür. Vücudumuzun yaklaşık %60'ı sudan oluşuyor. Peki sadece su içmek bu kadar hayati bir sistemi açıklamaya yeter mi? Bugün yaşamın temel taşları olan su ve minerallerin hücre içindeki kritik rollerini keşfedeceğiz. Görünmez ama vazgeçilmez kahramanlarla tanışmaya hazır olun. Su, hangi özellikleri nedeniyle canlılar için vazgeçilmezdir? Su, iyi bir çözücü olduğu için canlılardaki kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesini sağlar. Yüksek ısı tutma kapasitesi sayesinde canlıların ve çevrenin sıcaklığını dengeler. Ayrıca taşıyıcı özelliğiyle besinlerin ve atıkların hücre içinde taşınmasına yardımcı olur. Suyun ve minerallerin canlı yaşamındaki önemi nedir? Su, canlılarda kimyasal tepkimelerin gerçekleştiği ortamdır ve maddelerin taşınmasını sağlar. Mineraller ise enzimlerin çalışmasına yardımcı olur, kemik ve diş yapısına katılır ve düzenleyici görev üstlenir. Bu nedenle su ve mineraller canlı yaşamı için vazgeçilmezdir. Bilginin aktarımından sorumlu nükleik asitler, metabolizmanın devamlılığını sağlayan proteinler, enerjinin çoğunluğunun depolanmasında görevli yağlar ve hızlı enerji dönüşümlerinde etkili karbohidratlar hücrelerin temel molekülleri olarak kabul edilir. Bu organik moleküllerin yanı sıra hücrelerde inorganik moleküller de yer alır. Su, mineraller ve tuzlar inorganik moleküllerdir. Genellikle karbon içermeyen bu moleküller, ilk bakışta basit bir yapıya sahip görünse de, hücresel işlevlerin yerine getirilmesinde oldukça önemli görevler üstlenir. Su, inorganik moleküllerin en önemlisidir. Doğada ve organizmaların yapısında en çok bulunan bu madde, canlılar için hayati bir moleküldür. Hücre yapısının büyük bir kısmını oluşturur ve birçok biyolojik sürecin gerçekleşmesi için gereklidir. Suyun çözücülük özelliği, besinlerin taşınmasına ve metabolik atıkların uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Su, metabolik reaksiyonların gerçekleşmesi ve enzimlerin düzgün çalışması için de gereklidir. Vücut sıcaklığının düzenlenmesinde, hücrelerin yapısal bütünlüğünün korunmasında ve sindirim sürecinde de önemli rol üstlenir. Kısacası, canlı yaşamının devamlılığı suyun varlığına bağlıdır. Evet sevgili gençler, şimdi kitabımızın 82. sayfasında yer alan İnorganik Moleküllerin Özellikleri adlı etkinliği yönergeye uygun olarak yapalım. Kare kod ile verilen inorganik moleküllerin canlı yaşamındaki yerini ve önemini konu alan animasyonu birlikte izleyelim. İnorganik moleküllerin genel özellikleri. Canlıların yapısını oluşturan temel bileşenler nelerdir? Canlıların yapısını oluşturan temel bileşenler, organik ve inorganik moleküllerdir. Karbohidratlar, lipid, protein, enzim, nükleik asitler ve vitaminler organik moleküldür. Mineraller,
ve su ise inorganik moleküldür. İnorganik moleküller genellikle karbon içermez. Canlılar tarafından sentezlenmez, dışarıdan hazır olarak alınır. Sindirime uğramaz. Hücre zarından geçebilir. Enerji verici olarak kullanılmaz. Canlıların yapısına katılır. İnorganik moleküller yaşamsal faaliyetlerin düzenlenmesinde oldukça önemlidir. Su, canlıların yapısında ve doğada en çok bulunan inorganik moleküldür. Vücut sıcaklığının ayarlanması, boşaltım atıklarının vücuttan uzaklaştırılması, metabolik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gibi önemli görevleri vardır. Mineraller sağlıklı büyüme ve gelişmeyi destekler. Enzimlerin yapısına katılır. Metabolik faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlar. İzlediğiniz animasyondan ve öğretmenin sunumundan elde ettiğiniz bilgilerden yararlanarak, inorganik moleküllerin genel özellikleri tablosundaki ilgili boşluklara, özellikler sütununda belirtilen ifadelerden uygun olanı yazınız. Değerlendirme. Tablodaki bilgilerden yola çıkarak inorganik moleküllerin genel özelliklerini kendi cümlelerinizle tanımlayınız. Örnek cevap. İnorganik moleküller canlılar tarafından sindirilemez ve enerji verici olarak kullanılmaz. Canlılar bu molekülleri üretemez, dışarıdan hazır olarak alır. Su ve mineraller hücre yapısına katılır ve yaşamsal faaliyetlerin düzenlenmesinde önemli görevler üstlenir. Suyun yapısı ve önemi. Dünya yüzeyinin yaklaşık %75'i sularla kaplıdır ve bu suyun yaklaşık %97'si okyanus ve denizlerde bulunan tuzlu sulardır. Geriye kalan %3'lük kısmını ise tatlı su kaynakları oluşturur. Dünyada yeraltı su kaynakları ve canlılar için kullanılabilir tatlı su kaynakları oldukça sınırlıdır. Su, canlılar için hayati öneme sahip bir maddedir. Suyun yapısal özelliği de bu durumu destekler niteliktedir. Su molekülü 2 pozitif yüklü hidrojen ve 1 negatif yüklü oksijen atomundan oluşur. Hidrojen atomları oksijen atomuna bağlandığında asimetrik bir molekül oluşur. Bu asimetrik yapı, polarite, suyun diğer moleküllerle nasıl etkileşime girdiğini belirler ve suyun kendine özgü özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlar. Bu yapı sayesinde suyun adezyon, kohezyon, yüksek ısı kapasitesi, polar molekülleri çözebilme yeteneği gibi özellikleri ortaya çıkar. Evet gençler, şimdi suyun özelliklerini belirleme adlı etkinliği yönergeye uygun olarak birlikte yapalım. Etkinliğimize başlamadan önce laboratuvar güvenlik önlemlerini ifade eden sembollerin anlamlarına bakalım. Önlem olarak eldiven ve maske takmamızın gereğini ifade eden semboller var. Zararlı ve tahriş edici maddeler kullanılacağını ve kırılabilir camdan yapılmış malzemelerin kullanılacağını ifade eden semboller var. Şimdi güvenlik önlemlerini alalım ve dikkatli şekilde etkinliğimizi yapmaya başlayalım. Öğretmen rehberliğinde 4-6 kişilik ekipler oluşturunuz. Aşağıda adımları verilen uygulamaları, deneyleri 1, 2, 3, 4 ve 5 yapınız. Grup arkadaşlarınızla düzeneğinizi hazırlarken dikkatinizi olumsuz yönde etkileyecek faktörleri kontrol ediniz ve deneylerinizi adım adım gerçekleştiriniz. Deney sırasında elde ettiğiniz bütün verileri not ediniz. Uygulamalar sürecindeki gözlemlerinizin suyun hangi özellikleriyle yoğunluk, çözücülük ve benzeri ilişkilendirilebileceğini arkadaşlarınızla tartışınız. Hazırsanız deneylerimizi yapmaya başlayalım. Birinci deney. Malzemeler: 2 adet lam, su. Süre: 5 dakika. Yapılışı: lamlardan birinin üzerine birkaç damla su koyunuz ve ikinci lamı birincinin üzerine yavaşça yerleştirerek suyun ince bir tabaka haline gelmesini bekleyiniz. Ardından 2 lamı birbirinden ayırmaya çalışınız. Birinci deney. Lam deneyi. Gözlem: 2 lam birbirinden zor ayrıldı. Sonuç: su molekülleri birbirini çektiği için yüzeyde tutunma oluştu. Bu durum suyun kohezyon, birbirini çekme özelliğini gösterir. Adezyon, farklı moleküllerin birbirini çekmesi özelliğidir. Kohezyon, aynı tür moleküllerin birbiri arasındaki çekim kuvvetini ifade eder. İkinci deney. Malzemeler: çeşme suyu ile dolu bir bardak, birkaç adet madeni para. Süre: 5 dakika. Yapılışı: ağzına kadar su dolu bir bardağa madeni paraları yavaşça ve arka arkaya bırakınız. Bardağa tahmin edilenden daha fazla para bıraksanız da su taşmaz.
Bunun sonucunda her para eklendiğinde bardağın üstünde oluşacak kavisli yapıyı gözlemleyiniz. İkinci deney, madeni para deneyi. Gözlem. Bardak taşmadan yüzeyde kavisli bir yapı oluştu. Sonuç. Su yüzeyinde gerilim oluştu. Bu durum suyun yüzey gerilimi özelliğini gösterir. Su moleküllerinin birbirleriyle etkileşimi sonucu oluşan yüksek kohezyon kuvvetinin etkisiyle yüzeyinde görünmez bir film varmış gibi davranır. Bu durum yüzey gerilimi olarak adlandırılır. Üçüncü deney. Malzemeler, çeşme suyuyla dolu bir su bardağı, buz küpleri. Süre 5 dakika. Yapılışı, buz küplerini su dolu bardağın içine yavaşça bırakınız ve meydana gelen değişimleri gözlemleyiniz. Buz küplerinin su yüzeyinde durmasının ve buz küpleri eridiğinde suyun taşmamasının nedenini açıklayınız. Üçüncü deney, buz deneyi. Gözlem. Buz suyun üzerinde yüzdü ve eridiğinde su taşmadı. Sonuç. Buzun yoğunluğu sudan daha azdır. Bu durum, suyun donunca yoğunluğunun azalması özelliğini gösterir. Dördüncü deney. Malzemeler. Çeşme suyu ile dolu bir su bardağı. Karabiber. Süre 5 dakika. Yapılışı. Karabiberi suyun üzerine yavaşça dökünüz. Bu esnada bardağı hareket ettirmemeye özen gösteriniz. Ardından parmağınızı karabiber kaplı yüzeye değdirip hemen çekiniz. Parmağınızın ıslanıp ıslanmadığını kontrol ediniz. Dördüncü deney. Karabiber deneyi. Gözlem. Karabiber su yüzeyinde kaldı. Parmak değdirildiğinde dağıldı. Sonuç. Su yüzeyinde gerilim vardır. Bu da suyun yüzey gerilimi özelliğini gösterir. Beşinci deney. Malzemeler, çeşme suyu ile dolu 5 su bardağı, kahve, tuz, bal, un, toz şeker ve kaşık. Süre 10 dakika. Yapılışı. Bardaklara sırasıyla birer kaşık tuz, şeker, bal, un ve kahve koyup içindekileri karıştırınız. Bardaklarda meydana gelen değişimleri gözlemleyiniz. Maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz yoksa tadına bakınız. Ardından her bardağa aynı malzemelerden 2'şer kaşık daha ekleyiniz. Meydana gelen değişimleri daha önce belirtildiği gibi gözlemleyiniz ve tekrar tadına bakınız. Bardaklarda görsel ve duyusal olarak meydana gelen değişimlerin nedenlerini tartışınız. Beşinci deney, çözücülük deneyi. Gözlem. Tuz, şeker ve bal çözüldü. Un ve kahve tam çözülmedi. Miktar arttıkça tat ve yoğunluk değişti. Sonuç, su birçok maddeyi çözer. Bu durum suyun iyi bir çözücü olduğunu gösterir. Deneylerden elde ettiğiniz bulgulardan yola çıkarak suyun genel özelliklerini, gözlemlediğiniz olaylara günlük hayattan örnekler veriniz. Su, yüzey gerilimi sayesinde bazı böcekler suyun üzerinde yürüyebilir. Buzun suyun üzerinde yüzmesi, göllerde canlıların kışın hayatta kalmasını sağlar. Suyun iyi bir çözücü olması, çayın şekerle tatlanmasına örnektir. Ayrıca suyun moleküllerinin birbirini çekmesi, bitkilerde suyun kökten yapraklara taşınmasına yardımcı olur. Suyun genel özellikleri. Su, yaşamın sürdürülmesinde ve doğal dengenin korunmasında hayati bir öneme sahiptir. Yaşamın temel yapı taşlarından olan suyun kendine özgü özellikleri, onu canlılık için vazgeçilmez bir bileşen haline getirmektedir. Adezyon, farklı moleküllerin birbirini çekmesi özelliğidir. Suyun cam yüzeyine tutunması veya bir yüzeyde yayılması gibi durumlar adezyon örnekleridir. Kohezyon ise aynı tür moleküllerin birbiri arasındaki çekim kuvvetini ifade eder. Kohezyon, su moleküllerinin dağılmadan bir arada kalmasını, adezyon ise damlacıkların yaprağa tutunmasını sağlar. Suyun bir araya gelerek bir damla oluşturması veya dolu bir tüpün ağzında bombe oluşturması gibi durumlar kohezyon örnekleridir. Su, yüksek adezyon ve kohezyon özelliklerine sahiptir. Bitkilerde suyun köklerden yukarı taşınması, suyun adezyon ve kohezyon özelliğiyle sağlanır. Su, moleküllerinin birbirleriyle etkileşimi sonucu oluşan yüksek kohezyon kuvvetinin etkisiyle yüzeyinde görünmez bir film varmış gibi davranır. Bu durum yüzey gerilimi olarak adlandırılır.
Bazı küçük canlıların su yüzeyinde batmadan yürüyebilmesinin nedeni, su molekülleri arasındaki kohezyon kuvvetinin, böcek ayağı ve su arasındaki adezyon kuvvetinden büyük olmasıdır. Su yüzeyinde oluşan yüzey gerilimi, bazı böceklerin su yüzeyinde batmadan hareket etmesini sağlar. Polar bir çözücü olan suyun içerisinde pek çok madde yüksek oranda çözünebilir. Su, bu özelliği sayesinde organizma içerisinde kimyasal reaksiyonların gerçekleşmesinde, besinlerin taşınmasında, hücresel yapıların korunmasında ve birçok hayati olayda önemli görevler üstlenir. Suyun çözücülük özelliği sayesinde topraktaki mineraller bitkiler tarafından alınır ve bitkilerin büyümesi için gerekli besinler taşınır. Çözücülük özelliğinin yanı sıra suyun ısı kapasitesi de oldukça yüksektir. Sıcaklık değişimlerine karşı dirençli olmasını sağlayan bu özellik, canlıları ani sıcaklık değişimlerine karşı korur. Ayrıca düşük sıcaklıklarda katılaşan suyun yoğunluğu sıvı halden daha düşük olduğu için soğuk havalarda su yüzeyi buzla kaplanır. Bu durum, su altındaki ekosistemleri soğuk havanın etkisinden korur. Bu özellikler, suyun yaşamın sürdürülmesinde ve doğadaki dengenin korunmasındaki önemli görevlerini göstermektedir. Isı kapasitesi, bir maddenin sıcaklığını 1 derece Celsius değiştirmek için gerekli ısı miktarıdır. Mineraller. Mineraller organizmaların ihtiyaç duyduğu ama kendi bünyesinde üretemediği inorganik moleküllerdir. Sağlıklı büyüme ve gelişme, vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesi, yaşamın sürdürülmesi gibi işlevlerde rol üstlenen mineraller doğal olarak toprakta, suda ve kayalarda farklı formlarda bulunur. Bitkiler, sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekli mineralleri çözünmüş olarak topraktan elde eder. Hayvanlar ise bitkileri ve içme suyunu tüketerek mineralleri vücutlarına alır. Minerallerin kemiklerin güçlenmesi, kas ve sinir sisteminin çalışması, su dengesinin düzenlenmesi gibi çeşitli görevleri vardır. Mineraller, hormonların, enzimlerin ve diğer birçok biyolojik bileşenin yapısını da destekler. Bazıları bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için gereklidir. Mineral eksikliği, bitki, hayvan ve insanlarda çeşitli sorunlara neden olabilir. Özellikle belirli minerallerin yetersiz alınması, vücudun normal işlevlerini etkileyerek çeşitli hastalıklara yol açar. Aşağıdaki etkinliği gerçekleştirdiğinizde, insan vücudunda minerallerin görevlerini, eksikliğinde oluşabilecek sağlık sorunlarını ve bu minerallerin bulunduğu besinleri öğrenecek ve sağlıklı bir yaşam için minerallerin dengeli bir şekilde alınmasının önemini fark edeceksiniz. Etkinliğin adı, Mineraller ve Önemi Performans Görevi. Bu performans görevinde öğrencilerden minerallerin görevi ve önemine ilişkin broşür hazırlamaları beklenmektedir. Performans görevi sonunda elde edeceğiniz broşür, öğretmen tarafından kare kodu ile verilen bütüncül dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilecektir. Etkinlik sonunda öz değerlendirme formunu doldurunuz. Bu formlara etkinliğin sonundaki kare kodları okutarak ya da kitabın sonunda verilen ekler bölümündeki Form 9, Form 10'dan ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek etkinliği gerçekleştiriniz. Minerallerin görevleri, bulundukları besinler ve eksikliğinde ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili güvenilir kaynaklardan bilgi toplayınız. 1. adım: bilgi toplama. Güvenilir kaynaklardan minerallerin fizyolojik görevleri, eksikliğinde görülen sağlık sorunları, bulunduğu besinler hakkında bilgi toplanır. Konuyu araştırırken yararlandığınız kaynakları aşağıdaki tabloya yazarak bilgilerinizin güvenilirliğini kontrol ediniz. 2. adım, kaynak güvenilirliği kontrolü. Örnekteki gibi yararlandığınız kaynakları tabloya doldurunuz. Topladığınız bilgileri kullanarak organizmalar için yaşamsal öneme sahip bazı minerallerin fizyolojik görevlerini, eksikliğinde ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını ve bu minerallerin bulunduğu besinleri aşağıdaki tabloda ilgili kutucuklara yazınız. 3. adım, mineraller tablosunun doldurulması. Yaptığınız araştırmada elde ettiğiniz bilgileri kullanarak örnekteki gibi tabloyu doldurunuz. Tabloya yazdığınız bilgileri, kare kod ile verilen çalışma yaprağındaki bilgilerle karşılaştırarak bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ediniz. Çalışma boyunca görev ve sorumluluklarınızı yerine getirirken kararlı davranınız.
Dördüncü adım, bilgi doğrulama. Tablodaki bilgiler çalışma kağıdı ile karşılaştırılmış ve doğruluğu kontrol edilir. Varsa yanlışlıklar düzeltilir. Suyun ve minerallerin canlılık için önemini sınıfta oluşturulan küçük gruplarla tartışınız. Beşinci adım, suyun ve minerallerin önemi tartışması. Örnek: su ve minerallerin hücre yapısına katıldığı, yaşamsal faaliyetleri düzenlediği, sağlıklı büyüme için gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bilgi toplama sürecinde elde ettiğiniz ve tartışma sonucunda ulaştığınız bilgileri kullanarak bir broşür hazırlayınız. Bu broşürü suyun ve minerallerin canlılığı sağlamada önemini yorumlayacağınız, mineral eksikliğinde ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını en aza indirmek için dengeli ve düzenli beslenmenin önemini değerlendireceğiniz görsellerle destekleyiniz. 6. adım, broşür içeriği. Broşür için örnek hazır metin. Su ve mineraller neden önemli? Mineraller kemik, kan ve kas yapısında görev alır. Enzimlerin çalışmasını sağlar. Bağışıklık sistemini destekler. Eksikliklerinde ciddi sağlık sorunları görülür. Dengeli beslenme neden önemlidir? Mineral eksikliğini önlemek için süt ve süt ürünleri, sebze ve meyveler, et ve baklagiller düzenli tüketilmelidir. Örnek broşür. Siz de elde ettiğiniz bilgileri ve özgün bakış açınızı kullanarak kendi broşürünüzü tasarlayınız. Çalışmanızı kendi beslenme alışkanlıklarınızla ilişkilendirerek dengeli beslenmek için neler yapılması gerektiğini arkadaşlarınızla paylaşınız. 7. adım, kendi beslenme alışkanlıklarım. Günlük beslenmemde süt ve sebze tüketimine dikkat etmem gerektiğini fark ettim. Dengeli beslenmenin sağlık için önemli olduğunu öğrendim. Değerlendirme sorusu. Suyun ve minerallerin canlılık için önemini yorumlayınız. Su ve mineraller, canlıların sağlıklı şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gereklidir. Mineraller, kemik, kan ve kas yapısına katılır ve vücuttaki düzenleyici görevleri yerine getirir. Su ise maddelerin taşınmasını ve kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesini sağlar. Bu nedenle su ve mineraller olmadan canlılık sürdürülemez. Katılımınız için teşekkür ederim. Biotcast